Merhaba yaylar, Kasım ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Kasım ayı sizler için biraz içe dönme, kendi içinize bakma ve geçmişte yüzleşme zamanı olabilir. Bu ay hayatın akışı sizi yavaşlatabilir. Sizi bilinçaltınızla, sezgilerinizle ve ruhsal dünyanızda buluşturabilir. Ancak aynı zamanda burcunuzda ilerleyen Merkür sayesinde fikirleriniz, iletişiminiz ve planlarınız hızlanacak. Yani bir yanda içe dönüş, bir yanda zihinsel hareketlilik içinde olacaksınız. Bu arada Çekodasınız efendim. Şimdi Kasım ayı enerjilerine bir bakalım. Kasım ayı boyunca Güneş Akrep Burcu'nda ilerlerken sizler için bilinçaltı, ruhsal derinlikler, kapanışlar ve gizli alanlar öne çıkıyor. Geçmişten gelen meseleler, tamamlanmamış işler veya yüzleşilmemiş duygular bu ay yeniden gündeme gelebilir. Bir tür içsel temizlik yapan zamanı şu anda. Sanki yeni doğum öncesi bir hazırlık süreci yaşıyor gibisiniz. Sizin için kendi gölgelerinizle barışmak ve ruhsal gücünüzü yeniden keşfetmek anlamına geliyor. Merkür ise Yay burcunuzda yolculuğuna devam ediyor ve büyük bir zihinsel canlılık getiriyor. Düşünceleriniz netleşiyor, kendinizi daha rahat ifade ediyorsunuz. Ancak İkizlerdeki Uranüs'le de karşıtlık yapacak Merkür, ilişkiler ve ortaklık alanında sürpriz gelişmeleri gündeme getirebilir. Partnerinizle iletişimde ani gerginlikler olabilir ya da beklenmedik haberler planlarınızı değiştirebilir. Bu açı size şunu söylüyor: ne kadar özgün düşünceliyseniz ilişkilerinizde de o kadar esnek olmalısınız. Venüs ise Terazi burcunda Kiron'la karşıtlık yapıyor ve Jüpiter ikisine de kare yapıyor. Venüs'ün terazi yolculuğu sosyal çevrenize ve arkadaşlık ilişkilerinize uyum ve destek getiriyor. Ancak Kiron karşıtlığı aşk, çocuklar ya da yaratıcılıkla ilgili eski yaraları yeniden gündeme taşıyacak. Bu süreçte arkadaşlıklar ve özel hayatınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Üstelik Jüpiter'in kare açısı da ortak maddi kaynaklar üzerinden büyüyen meseleleri de işin içine katıyor. Bu ay sosyal çevreniz, aşk hayatınız ve finansal durumlarınız birbirine bağlanarak sizi büyük seçimlerle karşılaştırabilir. Mars ise Akrep Burcu'nda Lilith'le kavuşacak. Bilinçaltınızda yoğun bir enerji oluşturuyor tabii Mars 12. evinizde. Lilith'le kavuşumu ise bastırılmış öfkenizi ya da gizli arzularınızı yüzeye çıkarabilir. Ancak gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşuyor. Mars, Jüpiter ve Satürn ile uyumlu açılar kuruyor. Bu üçgen sizlere şunu söylüyor: her ne kadar krizler ve içsel çalkantılar yaşasanız da aile ve köklerinizden gelen destekle bu süreçten daha güçlü çıkabilirsiniz. Ruhsal çalışmalara yönelmek, meditasyon, terapi veya içsel arınma bu ay sizin için çok faydalı olacak. Kasım ayı boyunca Uranüs, Plüto ve Neptün arasında uyumlu açılar oluşacak. Uranüs ilişkiler alanınızda dönüşüm yaratırken Plüto maddi değerleriniz üzerinden sizi güçlendirmeye çalışıyor. Neptün ise ev, aile ve kökler alanınızda ruhsal şifa getiriyor. Bu uyumlu açıların mesajı şu: ilişkilerinizde yaşanan değişimler aslında size hem güven hem de içsel huzur kazandıracak. Lilith Akrep Burcu'nda ve Kiron'la zorlu açılar içinde aşk hayatı, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili alanda yüzleşmeler getirebilir. Belki de geçmişten gelen yaralar sizi korkularınızla yüzleştirecek. Ama unutmayın, bu süreç aslında kendi yaratıcılığınızı ve aşk anlayışınızı şifalandırmak için size fırsat sunuyor. Kuzey ay düğümü ise Balık burcunda sizleri ev, aile, kökler ve duygusal temeller üzerinden büyümeye çağırıyor. Başak burcundaki Güney ay düğümü fazla iş odaklı, detaycı ve kontrolcü tavırları bırakmanızı söylüyor. Plüton'un bu noktaya yaptığı açı maddi kaynaklarınızla ilgili köklü dönüşümlerin aile düzeniniz üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Gökyüzü size şunu söylüyor: gerçek güven yalnızca dış başarıyla değil, içsel huzurla kurulur. Sevgili yaylar, Kasım ayı sizin için içsel yüzleşmelerin ve ruhsal hazırlıkların zamanı. İlişkiler, sosyal çevre ve maddi konular arasında denge kurmaya çalışırken bir yandan da ruhsal dünyanızı derinleştireceksiniz. Kasım ayının size verdiği ana mesaj şu:
Gerçek özgürlük önce kendi içsel zincirlerinizi kırmakta başlar. Bu ay içinize dönmekten korkmayın. Kendi içinizde bulduğunuz ışık sizi yeni bir başlangıca taşıyacak. Sevgili yaylar, Kasım ayı sizin için adeta sahneye çıkma zamanı. Mars'ın burcunuza geçişiyle enerjiniz artıyor. Ancak Merkür Retrosu ve Dolunay sizi ilişkiler, sağlık ve gündelik düzen konularında test edecek. Gelin gün gün birlikte inceleyelim. 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor ve Uranüs'le karşıtlık yapacak. Mars burcunuza geçiyor. Bu da size enerji, cesaret ve motivasyon getiriyor. Kendi isteklerinizi daha açık şekilde ortaya koyacaksınız. Ancak Uranüs ile karşıtlık iş hayatınızda ve sağlığınızda beklenmedik gelişmelere yol açabilir. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerde gerginliklere dikkat edin. 5 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunayımız var. Sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. İş hayatınız, günlük düzeniniz ve sağlığınız ön plana çıkıyor. Bu bir iş projesi tamamlanabilir. İş ortamında netleşmelere sebep olabilir. Sağlığınızla ilgili bir farkındalık da yaşayabilirsiniz. Mars-Uranüs karşıtlığı ile birleşen bu dolunay ani değişimlere işaret ediyor. 7 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçiyor. Venüs'ün Akrep burcuna geçişiyle birlikte biraz içe dönüyorsunuz. Gizli hayranlıklar, platonik ilişkiler veya geçmişten gelen duygular gündeme gelebilir. Bu dönem sizin için ilişkilerde daha derin ama kapalı bir süreç olacak. 8 Kasım'da Jüpiter Yengeç burcunda duran pozisyona geçecek. Ortak finanslar, krediler, borçlar ve eşinizin maddi kaynakları alanında büyümeler olmuş olabilir. Fakat Jüpiter'in durağanlaşmasıyla birlikte bu alanlarda ilerleme yavaşlıyor. 17 Kasım'dan Mart 2026'ya kadar sürecek retro sizi bu konuları yeniden gözden geçirmeye yönlendirecek. 9 Kasım'da da Neptün duran pozisyona geçecek. Ev, aile ve kökler alanında belirsizlikler artabilir. Neptün'ün durağanlığı aile içi iletişimde kafa karışıklığı getirebilir. Özellikle evle ilgili kararları bu dönemde ertelemek daha faydalı olacaktır. 10 Kasım'da Merkür Retrosu başlıyor. Merkür Retrosu burcunuzda başlayacak hem de 29 Kasım'a kadar iletişimde yanlış anlaşılmalar, planlarda aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken net olmaya çalışın. Yeni başlangıçlardan çok geçmiş planları gözden geçirmek bu dönem için daha uygun. 13 Kasım'da Retro Merkür'le Mars kavuşacak ve Ay ile kare açı yapacak. Burcunuzda gerçekleşen Merkür-Mars kavuşumu sizi çok enerjik ve hızlı düşünmeye itiyor. Ancak Başak'taki Ay'ın kare açısı kariyer alanınızda baskı yaratabilir. Ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Patronlar veya otorite figürleriyle tartışmalardan uzak durun. 19 Kasım'da Plüto Retrosu sona eriyor. Plüton'un ileri hareketiyle birlikte iletişim, eğitim, kısa yolculuklar ve zihinsel projeler alanınızda güçlü dönüşümler başlıyor. Uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz bir konu artık kalıcı bir şekilde gündeminize oturabilir. Kardeşlerinizle ilişkilerde de dönüşüm süreci hızlanacak. Bu ay sizin için kendinizi yeniden ortaya koyma zamanı. Mars size cesaret verirken Merkür Retrosu sizi geçmiş planlarınızı gözden geçirmeye çağıracak. Dolunay iş ve sağlık konularında netleşme getirecek. Venüs ise biraz içe dönmenizi sağlayacak. Plüton'un ileri hareketi iletişim ve eğitim alanında da güçlü bir başlangıcı işaret ediyor olacak. Kasım'ın son günleri sizin için ruhsal anlamda çok derin ve içsel bir döneme işaret ediyor. 20 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeni ay Güneş, Ay, Retro Merkür ve Lilith'in kavuşumuyla doğuyor. Bu güçlü yeni ay sizin 12. evinizde, yani bilinçaltı, gizli korkular, kapanışlar ve ruhsal dünyanızda etkili olacak. Bu süreçte içinize dönme, kendinizi sorgulama, geçmişi şifalandırma ihtiyacı çok güçlü olabilir. Retro Merkür burada eski korkularınızı, bilinçaltınızda bastırdığınız düşünceleri ya da tamamlanmamış işleri tekrar gündeminize getirebilir. Lilith'in varlığı ise size şunu söylüyor: kendi karanlık tarafınızla yüzleşmekten korkmayın.
Gücünüz gölgelerinizin içinde saklı. Bu dönemde rüyalarınız çok anlamlı olabilir. Sezgileriniz güçlenebilir. Bu yeni aya karşı duran Uranüs Boğa burcunda ve sizin 6. evinizde hareket ediyor. Yani günlük yaşam, iş ortamı ve sağlık alanınız üzerinden sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş düzeninizde ani değişimler olabilir. Beklenmedik bir sağlık gündemi ortaya çıkabilir. Uranüs burada size rutinlerini özgürleştirir, kendini kısıtlayan düzenleri bırak mesajını veriyor. 21 Kasım'da Güneş'le Uranüs karşıtlığı kesinleşiyor ve bu az önce bahsettiğim temaları daha da görünür hale getirecek. İçsel dünyanızda yaşadığınız gerilim iş hayatınızda ya da sağlığınızda bir farkındalık yaratabilir. Belki de bilinçaltınızdaki yüklerden kurtulmadan gerçek anlamda özgürleşemeyeceğinizi anlayacaksınız. 22 Kasım'da Güneş sizin burcunuza geçiyor. İşte bu sizin için bir yeniden doğuş enerjisi. Doğum gününüz kutlu olsun. Kendinizi daha canlı, daha görünür, daha güçlü hissedeceksiniz. Son günlerde yaşadığınız içsel kapanış sürecinden sonra artık sahneye çıkma, kendinizi ifade etme zamanı geliyor. 25 Kasım'da Retro Merkürle Venüs kavuşacak. Yine Akrep Burcu'nda bu kavuşum ruhsal dünyanızda eski yaraları şifalandırma fırsatı veriyor. Belki geçmiş bir ilişkiyle ilgili bir kapanış yaşayacaksınız. Belki de içinizde tuttuğunuz duyguları artık serbest bırakacaksınız. 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona eriyor. Artık zihniniz daha net, ruhunuz daha hafif olacak. İçsel hesaplaşmalarınızı tamamladıktan sonra yeni adımlara daha özgürce ilerleyeceksiniz. 30 Kasım'da Venüs sizin burcunuza geçiyor. İşte bu sizin için çok güçlü ve keyifli bir dönem başlatıyor. Hem ilişkilerinizde hem sosyal çevrenizde cazibeniz artıyor. İnsanlar size daha çok çekilecek. Kendinizi çok daha güçlü bir şekilde ifade edeceksiniz. Maddi konularda da şanslı fırsatlar karşınıza gelebilir. Sevgili yaylar, Kasım ayı size şunu öğretiyor. Önce içsel dünyanızı temizleyin, geçmişin yüklerinden kurtulun. Sonra hayat sahnesine çıkın ve kendi ışığınızı özgürlüce parlatın. Bu ayın sonunda hem ruhsal hem de fiziksel anlamda çok daha güçlü bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Umutlu, mutlu, verimli bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.